Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arduino eğitim serisinin bu videosunda Arduino ile tek boyutlu ve çok boyutlu dizi kullanımını anlatacağım. Derse geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu tür içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle dizinin tanımına bakalım. Dizi nedir? Diziler birden fazla bilgiyi ayrı ayrı hafızasında tutan değişken yapılarıdır. Dizi aynı tip verilerin birbiri arkasına tanımlanmasıdır. Burada aynı tip olması önemli. Aynı tipte verilere tek bir isimle erişmek için kullanılır. Diziler kullanılarak aynı isimle birden fazla değişkene erişilebilir ve işlem yapılabilir. Burada tek boyutlu bir dizi örneğini görüyoruz. Gördüğünüz üzere aynı tip veriler yani sayılar birbiri arkasında tanımlanmış ve ben bu diziyi kullanarak aynı isimle yani buradaki sayı dizisi ismiyle işlemler yapabilirim. Peki dizi ne için kullanılır? Ona bakalım. Diziler genelde fazla kod yazmaktan kaçınılırken kullanılır ve kullanımı oldukça fayda sağlar. Yani fazla kod yazmamızı önler. Hemen bir örnekle gösterelim. Daha önce bildiğiniz gibi 5 farklı LED'i bu şekilde ayrı ayrı değişken tanımlamasını yapıyorduk. Ama bu durum tasarruf ve programın estetik görünümünü pek güzelleştirmiyor. Böyle bir durumda dizileri kullanmak yararlı olacaktır. Şimdi bu değişkenleri bir dizi olarak hemen bir örnekle bakalım. Evet, burada 5 değişkeni şu şekilde kısaca tanımlayabiliriz. 5 tane LED değişkenini tek bir isimle LED olarak yazıp süslü parantez içerisinde LED'lerin değerlerini yazabilirsiniz. Şimdi Arduino programına dönelim ve orada dizi örnekleriyle konuyu pekiştirmek adına uygulamalar yapalım. Dizilerin tek boyutlu ve çok boyutlu olarak ikiye ayrıldığını söylemiştim. İlk olarak tek boyutlu diziyi inceleyelim. Burada tek boyutlu bir dizi yazdım. Bir dizi oluştururken ilk olarak dizinin veri tipi yazılmalıdır. Bu dizi elemanlarının tipini belirtir. Dizi kaç elemandan oluşur ise oluşsun tipleri aynı olmak zorundadır. Bu veri tipi integer olabilir, char olabilir, string olabilir. Ben sayılardan bir dizi oluşturduğum için integer veri tipini kullandım. Hemen ardından dizinin adı yazılmalıdır. Burada diziye istediğiniz bir adı verebilirsiniz. Ben tek sayılar olarak yazdım. Ardından son olarak köşeli parantez içerisine dizinin boyutu yani dizideki eleman sayısı yazılır. Eşittir koyulup süslü parantez içerisine dizi elemanları yazılır. Gördüğünüz üzere 5 tane eleman yazdım. Onun için köşeli parantez içerisine 5 yazdım. Bunu yazmasanız da olur. Yani köşeli parantez içerisini boş bıraksanız da olur. Boş bıraktığınızda dizinin boyutu otomatik olarak belirlenecektir. Ben boş bırakacağım. Şunu da söyleyeyim. Eğer dizi boyutunu 6 girersek ve dizi elemanını 5 tane yani bir tane eksik girersek otomatik olarak elemanların sonuna hemen göstereyim. Dizi boyutunu 6 girdiğimizde ve dizi elemanımız 5 tane olduğunda otomatik olarak dizi elemanlarının sonuna 0 eklenecektir.
Ardından setup bloğuna seri ekranda çıktı gösterebilmek için seri haberleşmeyi başlatacak kodu yazdım. Ardından dizinin 1. 3. ve 4. elemanlarını seri ekranda gösterecek kodları yazdım. Şimdi burada dizinin adı yazılır ve köşeli parantez içerisine hangi elemanın gözükmesini istiyorsak o yazılır. O elemanın kaçıncı sırada olduğu yazılır. Şöyle dizi elemanları sıfırdan başlar. Yani 0, 1, 2, 3 ve 4 şeklinde belirtilir. Ben burada 1 girdiğim için 23 sayısı gözükecek. 0, 1. 1 girdiğim için burada 23 sayısı gözükecek. Burada 3 yazdığım için 27, 4 yazdığım için ise dizinin son elemanı olan 29 sayısı gözükecek. Şimdi seri ekran üzerinden bakalım. İlk önce kodları derliyorum. Ardından Arduino kartımı bilgisayara bağladım ve kodları Arduino kartına yüklüyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi seri ekranı açalım. Buradan. Evet, 23, 27 ve 29 sayılarını görüyoruz. Mesela dizinin ilk elemanı olan 21 sayısını görmek için ise hemen burada bir yerine 0 yazacağım. Çünkü sıfırdan başlıyordu. Buraya 0 yazdığımda 21 sayısını seri ekran üzerinde göreceğiz. Yine kodları Arduino kartına yüklüyorum. Tekrar seri ekranı açalım buradan. Evet, bu sefer de 21 sayısını gördük. Şimdi metinsel ifadelerle ilgili diziler oluşturalım. Bu sefer veri tipi olarak integer yerine char veri tipini kullanmamız gerek. Çünkü dizi elemanları harflerden oluşuyor. Char veri tipini yazdıktan sonra yine dizi adını yazmamız gerek. Ben harfler olarak yazdım. Ve süslü parantez içerisine her bir elemanı tek tırnak içerisinde olacak şekilde burada yazdım. Setup bloğunda hangi harfin gözükmesini istiyorsam o değerleri girdim. 0, 2 ve 4. sıradaki harfleri yani 0 A'ya, 2 C'ye, 4 ise E'ye karşılık geliyor. Şimdi kodları derleyelim. Yine Arduino kartına kodları yüklüyorum. Seri ekranı açalım. Evet, A, C ve E harflerini burada görüyoruz. Şimdi son olarak string veri tipiyle bir dizi oluşturalım. String veri tipiyle dizi oluşturmak için burada veri tipi olarak string yazdım. Çünkü dizi metinden oluşuyor. Metinlerden oluşuyor burada. Dizi adını şehirler olarak belirledim. Ve süslü parantez içerisine şehirleri yazdım. Setup bloğunda bu sefer tek tek ayrı ayrı göstermek yerine for döngüsünü kullandım. For döngüsünü kullanarak dizideki tüm şehirleri seri ekran üzerinde göstereceğim. Bunu integer ve char veri tipindeki örneklerde de kullanabilirdik. Yani sayıları ve harfleri for döngüsü kullanarak hepsini ekranda gösterebilirdik. For döngüsüyle 0. elemandan başlayacak ve 5'ten küçük olana kadar yani
4 olana kadar bir bir arttırarak şehirleri ekrana yazacak. For döngüsünde integer veri tipi i değişkenini oluşturdum. Ve burada köşeli parantez içerisinde i değişkenini yazdım. Dizinin adıyla beraber. For döngüsünü önceki derslerde anlatmıştım. İzlemediyseniz bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi kodları derleyelim. Arduino kartına yüklüyorum. Ardından seri ekranı açalım. Evet, dizideki şehirlerin hepsi seri ekranda gözüktü. Bu şekilde tek boyutlu diziler oluşturabilirsiniz. Tek boyutlu dizi ile daha farklı örnekler, uygulamalar yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda çok boyutlu dizileri anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.